Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla rehber serimizden farm hesabı nedir, nasıl olmalıdır, farm hesabının nelere dikkat etmeliyiz ve geliştirirken neler yapmalıyız. Yanımda Mahmut var, beraber size detaylı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. İstersen sen başla, aralarda ben dahil olurum. Tabii. Şimdi farm hesap nasıl açacağız? Önce onunla başlayalım. Bir profil resmimize tıkla bizim. Tabii, Burada ayarlar diyoruz ve karakterlere geldiğimizde her sunucuda maksimum 2 adet olmak üzere hesap açabiliyoruz. Biri ana hesabımız oluyor. İkincisi de farm hesabımız olacak dostlar. Böyle açıyoruz. Tavsiyem birden fazla farm hesabı açmanız. O yüzden farklı bir account'la da yine 2 adet daha farm hesabı açarsanız 3 adet farm hesabı ideal olacaktır sizler için. Farm hesabını böyle açıyoruz. kesinlikle. Bir de şey de yapabilirsiniz arkadaşlar, farklı bir mail adresiyle de yaparsanız herhangi bir etkinlikte ikisini aynı anda girmek isterseniz de oradan şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten farklı account işte ne olabilir? Facebook olabilir, Google olabilir, değil mi? Evet, kesinlikle. Bu şekilde de yapabilirler. Şimdi farm hesabını açtık. Hedefimiz zaten farm yapmak. Hesabın gücüyle asla ilgilenmiyoruz. Savaş istatistikleriyle asla ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz tek nokta güçlü olması. Güçlüden kastım farmda güçlü olması. O yüzden bizim için en önemli şeylerden biri asker sayımızın önce 6 intikali. Eğer tabii intikal sırası satın aldıysak 6, satın almadıysak VIP ile bunu 5'e yükselteceğiz. Şu an bizde VIP kapalı. İstersen bir VIP aç oradan. Tabii. Burada genelde 30 günlük alırsınız arkadaşlar. VIP açtığınızda 5 VIP, VIP'den gelenle beraber 5 intikal sıranız olacak. Eğer çok odaklanmak istiyorsanız bir de satın alırsınız bir intikal sırası 6'ya çıkar. Bu 6 intikalde 8 level farmları tamamen toplayabilecek kadar askere ulaşmamız lazım. Bu bir. O yüzden biraz askere odaklanmamız gerekiyor. İkinci odaklanacağımız mevzu araştırma binası. Araştırma binasına bir gider misin? Araştırma binasında da odaklanacağımız yer ekonomi bölümü olacak. Ekonomi bölümü zaten çok hızlı doluyor. Son verdiklerimiz bile 2 gün maksimum süre istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Zaten burada görüyorsunuz bu farm hesabımız tamamen artık doldurduk buraları. Şuraya atlamışız. Heh, buraya atlamışız. 7 gün bunu da bas. Şunu Hatta atlamışız. onu mu atlamışız? Yani o üretimleri aslında es geçmişiz Çağrı. Evet. Toplamaların hepsi tamamen full. Üretimler çok da önemli değil zaten. Çok bir şey Kesinlikle. katmayacak. Bitmiş bu arada tamamen. Evet evet bitmiş. Ekonomi çok çabuk bitiyor. Yani açtık farm hesabını bir level'dan aslında burada anlatmak lazım. Daha fırınımız bir level'ken ne yapacağız? Fırını hızlıca yükseltmeye çalışacağız ki araştırma binasında buraları verebilelim. Bildiğin üzere alttakileri vermek için fırın seviyesi isteyecek. Kesinlikle. Binanın yükselmesi gerekiyor. Dolayısıyla fırınımızı yükseltmeyle başlayacağız. Hesapta ama dikkat etmemiz gereken şey VIP 6'ya çıkmak. O yüzden elmasımızı sadece VIP'ye harcayacağız. Elması çarçur etmeyeceğiz. Bu önemli. VIP 6 yaptıktan sonra 7 yapmanın da bir anlamı yok. Ben fazla kaldığı için burada yapmıştık biz. 7'ye kadar çıkarmıştık ama bir anlamı yok. Hero'ların da bir anlamı yok dediğim gibi. Tek değerli kısmı maviler bizim için. Bu yan yana Mavi 4 gördüğümüz tane. dördü. Evet. Mavi 4 karakterimiz var. Bunların yeteneklerinin 5 level olması gerekiyor. Toplama yetenekleri. Ne diyor mesela? Haritada %25 et toplama hızı diyor. Haritada %25 kömür toplama hızı. Alttaki yeteneği arkadaşlar. Sağ alttaki yetenek. Bunların 5 level olması için parçalarımızı da geleceğiz. Bu 4 tane karaktere basacağız. Yine şey de yapabilirsiniz. VIP mağazası var. VIP mağazasından mavi parçalar da alabilirsiniz. Fazla elmasınız olduğunda ki ben öyle yapmıştım. Çünkü farm hesapta yani başka bir parça ihtiyacım yok benim. Ee, Ne yaptık? Onları da 5 level yaptık. Bu VIP mağazasından elmasımız fazlaysa bunları da satın aldık. Fazlaysa diye özellikle dikkat çekiyorum buraya. Çünkü ilk hedefimiz 6 seviye yapmaktı VIP seviyesini. Onu yaptıktan sonra buradan onları da doldurabiliriz. Farm hesapta başka neye dikkat edeceğiz? Yani Zaten düşünüyorum, evet. Kahramanlık hiçbir işimiz yok. En önemlisi dediğin gibi bu dört karakter. Ama evet. burada bir bizde olmayan bir şey gördüm Mahmut. Bu da
fanteziye kaçılan bir alan. Evet. Madem farm hesapta biraz uğraşıyoruz, ediyoruz. Mitikleri de gittik Alonso'ya bastık. Öylesine yani pek de bir anlamı yok. Yani Ama evet. bastığımızda da gayet güçlüydü zaten. Alonso'yla çok güzel oynanıyordu aslında bu hesapla. Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar biraz ilk başlarda aktif olmanız gerekiyor. Hani en azından belli bir seviyeye getirene kadar. Ve ne tavsiye edersin şey konusunda? Ne zaman yağmalamaya başlasınlar? Yani ne zaman yağmalamaya başlanacak? Yeterli asker bu hesapta basılacak önce. 6 intikali dolduracak kadar tabii 8 seviye. Bir tane 8 seviyeye gönder istersen oradan net konuşalım Tabii Çağrı. tabii. Umarım Şimdi bu buluruz bu saatte. kamplar kurulu hala bekliyor. En son Joe'da bu Bulduk. hesabı kullanmıştık. Evet. Kamplar şu anda kurulu. Dikkat etmedim pardon. Bir de şeyi de açalım Çağrı. Toplama hızını da açalım. Şimdi bu farm hesap olduğu için şu büyümede toplama hızındaki 24 saatlik olanın her zaman açık kalması lazım arkadaşlar. Farm hesap elmastan gocunmuyoruz, kaçınmıyoruz bu hesapta. Her zaman o açık kalacak. Tabii doğru kahramanı göndermeniz lazım burada. Bizim şu an gelmedi hala doğru kahramanımız. Şimdi ne diyor? Bak 46.218 tabii burada FC1 askerler olduğu için bu sayı daha düşük 46.000. Hadi sizde kaç olsun? 70K mı olsun mesela Çağrı? 70K, Olsun. 80K mı olsun? 60-70K olsun. Tamam. Yani 70K olsun. 7 çarpı 6 yaptığında ki bir intikal sırası satın alındığı ihtimaliyle düşünüyorum. Ne Evet. yapar? 420 bin. 480 bin asker yapar değil mi? Tabii bu Evet. asker seviyesi eğer 30 yapmadıysanız geçerli. Fırını ve kampları 30 yapınca bu çok çok daha düşecek. Gördüğünüz gibi 46 binle çözebiliyoruz bu işi. Gönder, gitsin. Hızlandır istersen beklemeyelim. Tamam. Gitti ve 6 saat 18 dakikada 8 seviye bir farmı toplamak müthiş. Müthiş ötesi bir süreç. Değil mi Çağrı? 6 saat Kesinlikle bu diyelim arada. buna. Evet. Kesinlikle bayağı iyi. Yani hedefiniz bu olmalı. Günde 4 hadi demeyeyim de yani anlık olarak diyelim çevrim içi olmadınız. Mutlaka 3 tane topluyorsun böyle ki bayağı da bir süre kalıyor elinde. Şimdi bu toplama hızını araştırma binasında arttırıyoruz bu bir. İkincisi toplama hızını biz adadan da arttırabiliyoruz arkadaşlar. Ada geldi oyuna bildiğiniz üzere. Adada da tek hedefiniz ağacı belli bir seviyeye yükselttikten sonra gidip toplama hızı verenlere odaklanmanız. Ama toplamada şunlara odaklanmanız lazım. Spesifik olarak odun toplama hızı, kömür toplama hızı, demir toplama hızı. Yani direkt onları yazanlara odaklanmanız lazım. Kaynak toplama hızına değil. Et toplama, odun, kömür, demir. Bu dördüne odaklanmanız gerekiyor. Bunları bufflayacaksınız. Geriye kalan hiçbir buff'ın burada sizin için yine bir önemi yok. Buna da değinmek istedim. Geri gelelim. Buradan da çıkalım. Bir de farm hesapta olmazsa olmaz hayvan yeteneği var. Bir tane farm ile ilgili hayvanımız var bizim. O da burada. Hemen bunu zaten seviye 6 yapmışız. Ne diyor mesela? Gider gitmez toplar diyor ve bekleme süresi 15 saate kadar düşmüş. 15 saatte bir de buradan örnek veriyorum ete mi gönderdik? 14 milyon et cepte. 14 saatte bir çağrı. Evet çok iyi. Şey diyeceğim. Peki farm hesabı ne kadar gerekli sence? Ya farm hesabı özellikle minimum ücret yatıran oyuncularda ve minimum ile orta arası yatırım yapan oyuncularda aşırı aşırı gerekli. Çünkü Evet. farm hesabı seni her türlü sıkıntıdan kurtarıyor. Kaynak sıkıntısı oyunun başından ortalarına kadar aşırı şekilde çekiyorsun. Bu kaynak sorununu çözmek için gidiyorsun yağma yapmaya çalışıyorsun, asker kaybediyorsun. Hiç anlamı yok bunun. Bir farm hesabı açıyorsun, birkaç saatini veriyorsun bu farm hesabına. Belli bir seviyeye getiriyorsun ve zamanla o kendisi büyüyor zaten. Sonra tüm kaynak ihtiyacını oradan karşılıyorsun. Hatta farm hesapları farklı amaçlarla da biz yine kullanıyoruz. İşte askeri iyileştirmek için kullanıyoruz. Ya da Kesinlikle. mesela şu da oluyor. Şato savaşı oluyor. Giriyorsun bir kuleye, farm hesabını getiriyorsun, saldırıyorsun, puan topluyorsun mesela. Sen içeridesin. Evet. Farm hesabını oraya vuruyorsun, puan topluyorsun gibi gibi gibi. Şey için de kullanılıyor Mahmut. SVS'de yer kaplasınlar diye gidip orada şey de yapabiliyorlar. Evet, Farm evet. Birçok hesaplarla. stratejisi var bunun. Evet. Zaten klanlarda, ittifaklarda farm klanları da olur.
Bir ana klan olur, bir de farm klanı olur. Sokarsanız oraya da. Hatta ben daha enteresan bir şey tavsiye edeceğim size. Ben farm hesabımı, gördüğünüz bu benim farm hesabımdı. Nickname'ini normal standart bir oyuncuymuş gibi belirlemiştim Çağrı ve oynadığım sunucunun en güçlü ikinci ittifakına sokmuştum mesela. Oradan da Evet. sürekli ödüller alıyordum. Güçlü bir ittifak, aktif bir ittifak olduğu için hızlıca geliştirmiştim mesela. Ki bir farm hesabında bu donanımları görmek bile abartılı yani. Bu arada evet, gayet iyi uğraşılmış, yani emek verilmiş. Yani hiçbir anlamı yok aslında buranın. Hani durmuşken basıp geçmişim. Günlük görevleri yaparak böyle bir ilerlemiş yani aslında. Joe'da da işimize yarıyor. Tabii ki. İşte fırın seviyesini eğer yükseltirse arkadaşlar, Evet. kahramanları da birazcık yükseltirlerse ki burada Alonso 4 gördünüz. İşte piyadede bir şeyler gördünüz ettiniz. Bunlar Joe'da da işinize yarayacak. Sizin şehir güçlü olduğu için siz farm hesabınızı sadece yalnız savunacaksınız ana hesabınızla. Ne olacak? Farm hesabınız yanmayacak. Çünkü farm hesabınızın karakterleri güçlü, şehri güçlü. Dolayısıyla Joe'da da kazan kazan olacak. Yani Kesinlikle. farm hesabının birçok kullanım alanı var. Evet, bayağı saydık. Evet, bayağı saydık. Bir de açık konuşmak gerekirse bizim en çok işimize yarayan kısım zaten SVS'de oluyor. Çünkü SVS inanılmaz bir şekilde bir asker iyileştirirken dünyanın kaynağını istediği için bizden, ya benim ilk başlarda farm hesabım yokken işte hatırlıyorsun, savaşı yarıda kesmek durumunda falan kalıyorduk oyunun ilk Evet, ben safhalarında. tabii ben ne yapıyordum? SVS'den 2-3 saat önce geliyordum farm hesabımı yağmalıyordum. Alıyordum 1M, 2M, 3M yani 3000, 1000, Evet, 2000 kaynağı cepliyordum. Gidiyordum kafam rahat oynuyordum. kesinlikle. Ya, özellikle savaşlarda da çok çok etkisi oluyor. Aslında farm hesap olmazsa olmaz diyebiliriz Vital Survival için. Yani farm hesapta başka ne söylenilebilir? Şu an onu düşünüyorum. Yani pek yok aslında. En önemli yerlere değindin. Zaten ilk baştaki bir eşik var. Dediğin gibi elmasları tutup oraya atladıktan sonra kendi kendine gelişiyor. Hani girip günlük şeyleri yapman yeterli oluyor kendi hesabınla uğraşırken. Sonra zaten çoğu şey birikiyor. O yüzden çok şey değil. Değil mi? Ya baksana, çoğu hesap şey bile değil. Ha, Burada bir sürü parça evet. birikmiş ve FC1'e kadar yükseltmişsin ve bayağı da bir ateş kristali var yani hesapta. Tabii. Sadece günlük girip ben kuleleri dahi yaptım bu hesapta. Çok hızlı ilerlesin diye bu hesap. Kule Evet. görevlerini, işte etkinliklerde hani günlük görevleri yapıp bırakıyoruz ya Çağrı. Evet. Onları da yaptım yani Ha, es bunları geçmedim. diyorsun değil mi? Tabii hep burada full aldım mesela. Tabii daha son zamanlarda saldım artık. Kaynağa da ihtiyacım Evet. kalmadı. Bir şey fark ettim. Hesaba girdiğimizde asker basılı değildi, ben bastım. Onun sebebi neydi acaba? Ya asker basmak çok kaynak maliyetine sebebiyet veriyor. Belli bir asker seviyesine çıktıktan sonra da ki burada 550K ki bunların çok büyük bir kısmı FC1 ve 10 level askerler. Buna ulaşınca artık asker basmana da gerek yok. Neden kaynağını oraya kullanasın ki? Kesinlikle. O O yüzden yüzden basmıyordum yani ben de. aynen yeterli olduğu asker sayısı, ondan sonra duruyorsun. Şimdi hızlandırma muhabbeti var. Hızlandırmaları da arkadaşlar odaklanacağınız iki yer var. Birincisi fırın seviyeniz. Fırın seviyesini en az 28'e kadar getirin. Tavsiyem bu. Minimum 28 olsun. Hızlandırmaları oraya basın. Niye yapıyoruz 28? Araştırma binasını da basabilmek için yapıyoruz. Amacı aslında araştırma binasındaki o yetenekleri hızlıca doldurmak. O yüzden hızlandırmaları da bu yönde kullanabilirsiniz. Çok güzel. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Eğer atladığımız bir konu varsa belki çıkabilir çünkü bazı konularda böyle daha detaycı yaklaşan arkadaşlar var. Bu videonun altına yorum olarak gelsin Çağrı. Dönelim sonra bakalım. Discord'da da zaten bildiğiniz üzere bir kanalımız var. Aktif bir kanal o da. Bayağı kalabalık. Gelin orada da soru cevap yapalım. Sorularınızı cevaplayalım. Bizleri desteklemek istiyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz yine dostlar. Sorularınıza her zaman cevap vermeye çalışacağız dediğim gibi. Bu tarz içeriklerin devamı için arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.